Merhaba araştıran insanlar. Bilim, dinozorların buzul çağı ile birlikte nesillerinin tükendiğini kabul etmektedir. Ancak o günden bugüne gelinceye kadar tarih boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde dinozor gözlemleri yapılmaya devam etmiştir. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde sizlere Afrika'da yaşayan bir dinozordan bahsetmiştim. Mekala mebamba. Peki dinozorlar halen yaşıyor olabilir mi? Yaşıyorlarsa o günden bugüne kadar hayatta kalmayı nasıl başardılar? Veya hayatta kalamayıp da insanlar tarafından yeniden mi klonlanıp hayata döndürüldüler? Rusya'da kameralara yakalanan dinozorları ve bu dinozorlar hakkındaki teorileri sizlerle paylaşacağım bir video ile beraberiz. Nesli tükenmiş hayvanların en iyi fosilleri soğuk ikliminden dolayı Rus steplerinde keşfedilmiştir. Yıllar içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda neredeyse birkaç saat önce ölmüş gibi iyi korunmuş mamut ve dinozor fosilleri Rusya'nın Altay bölgesinde bulunarak incelemeye alınmış, sağlıklı DNA'lar elde edilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde Rusya, yaptığı bilimsel araştırmalar konusunda en fazla kaynağı genetik bilimine ayırmış ve bu konuya çok önem vermiştir. Sovyetlerin çöküşüyle pek çok askeri ve bilimsel araştırma kaynak yetersizliğinden kaderine terk edilmiştir. Genetik araştırmaların ise bazıları terk edilmiş, bazılarının ise içinde bulunan zorlu ekonomik koşullara rağmen bütçeleri azaltılarak araştırmalarına devam edilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde Rusların mamutları hayata döndürmeye çalıştığı biliniyordu. Bu çalışmalar Sovyetler Birliği yıkılana kadar bir sonuca ulaşmasa da Rus bilim insanlarına eşsiz tecrübe ve bilgiler kazandırmıştı. Pleistos'en çağın geç dönemlerinde yünlü mamutlar insanların av hayvanlarından biriydi. Bunun kanıtı birçok mağarada bulunan duvar resimlerinde görülmektedir. Ortadan kaybolmalarının nedeni fazla avlanmış olmaları mı yoksa buzul çağının sonundaki büyük iklimsel değişiklikler mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kuzey Amerika'daki ani yok olmalarının nedeni olarak bir meteorit grubunun dünyaya çarpması olabileceği, bunun da buzul çağının başlangıcını açıklayabileceği Amerikalı bir araştırma grubu tarafından ortaya atıldı. M.Ö. 8000 yıl evvel mamutların Avrupa'da ve Asya'da ortadan yok oldukları kabul edilmiştir. Aynı dönemde Homo sapiens insanları da kıtanın güneyinden bu bölgeye doğru yayılmışlardır. Ancak Rus bilim adamları elde ettikleri fosillere yaptıkları kapsamlı testler sonucunda Sibirya'nın Wrangel adasında izole şekilde yaşayan mamutların, mağara aslanlarının ve bazı ufak tür dinozorların M.Ö. 956 senesine kadar hayatta kalmayı başardıklarını kanıtlamışlardır. Bu da Büyük İskender'in doğumundan sadece 600 sene evveline kadar dinozorların ve mamutların Wrangel adasında yaşamlarını sürdürdükleri anlamına geliyor. Sovyetler, mamutlar ve dinozorları klonlayarak hayata döndürmeyi başaramamıştı. Ancak mamutlarla aynı dönemde nesli tükenen sivri dişli kaya faresi, Wrangel adasında bulunan iyi korunmuş fosillerden elde edilen DNA'ların günümüz farelerinin embriyolarına enjekte edilmesiyle zaten DNA yapıları birbirlerine çok büyük oranda benzerlik gösterdiği için sorunsuz şekilde hayata döndürmeyi başarmışlardı. Ele geçirilen KGB kayıtlarından zaman içerisinde bu eski çağlardan gelen farenin popülasyonunun arttığını anlayabiliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Vladivostok kentinde 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Doğu Ekonomik Forumu'nda dünyanın en gelişmiş genetik araştırma laboratuvarının Vladivostok kentinde kuracaklarını ve geçmişte genetik konusunda edinilmiş eşsiz deneyimlerin bu yolda kendilerine ışık tutacağını söyledi. Wrangel adasından bir adım önde olarak Vostok Gölü'nde günümüzde halen tarih öncesi canlıların yaşadığına inanılıyor. Antarktika'da toplam 400 adet buzulaltı göl bulunmakta. Doğu Antarktik buzul bölgesinin ortasında bulunan Vostok Gölü bunların en büyüğü. Tam ortasında 1957 senesinde Sovyetler Birliği tarafından kurulan Antarktika Vostok Araştırma Merkezi bulunuyor. Gölün keşfi bu istasyon sayesinde gerçekleşmişti. 250 kilometre uzunluğunda 50 kilometre genişliğinde olan bu dev göl ortalama 344 metre derinliğe sahip. Buzul altında kapladığı alan ise yaklaşık 6000 metrekare. Dünyanın en derin 4. gölü olan Vostok, 3700 metrelik bir buzul tabakasının altında bulunuyor. Buzul altı göller, hidrotermal aktiviteler nedeniyle ısı açısından soğuk ve sıcağın bir kombinasyonu olarak düşünülebilir. Bu koşullar belirli bir ısıyı tercih eden organizmaların barınması açısından oldukça zorlu bir habitat sunmaktadır. Üzerini kaplayan buz tabakasının yaptığı baskı da düşünülürse ortamın fevkalade uç şartlara sahip olduğu çok açık. Vostok, ışığı tamamen bloke edebilecek kadar kalın bir buz tabakasıyla örtülü. Bu nedenle öyle karanlık ki hayat için gerekli besini sağlayamayacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son gelen analizlerin sonucu gölde şaşırtıcı derecede yaşam çeşitliliği bulunduğunu gösteriyor.
Ohio Green State Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Profesörü Scott Rogers önderliğindeki araştırma grubu yıllardır Vostok Gölü üzerinde çalışmalar yapıyor. 2012 yılında başladıkları son araştırmada gölün derinliklerine ulaşarak örnek toplamayı da başardılar. Araştırma grubunda bu müthiş keşfe imza atanların arasında bir de Türk biyolog var. Grubun laboratuvar çalışmalarının büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olan Zeynep Koçer, ekipteki faaliyetlerinin yanı sıra Amerika St. Jude Araştırma Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar üzerinde doktora yapıyor. Elde edilen örnekler üzerinde 2 yıl boyunca titizlikle yürütülen incelemeler 3507 adet organizmanın genetik izini ortaya çıkardı. RNA ve DNA eşleşmesi yöntemiyle türlerine göre tasnif edildiklerinde %94'ünün bakteri düzeyinde olduğu anlaşıldı. Ancak bilimin bugüne dek hiç karşılaşmadığı bakteriler olarak kayda geçtiler. Geriye kalan %6'lık bölüm ise tek ve çok hücreli bazı organizmalar ile funguslara dair DNA kalıntıları içeriyor. Rogers ve ekibi metagenom ve metatranskript olarak adlandırılan bilgisayar yardımıyla binlerce genomun eş zamanlı sınıflandırılmasını sağlayan alışılmışın dışında bir teknoloji kullanmakta. Bu sayede elde ettikleri veriler %100 güvenilirliğe sahip oluyor. Örneklerde rastlanan bazı bakterilerin DNA'ları yakından incelendiğinde tarih öncesi tatlısu dinozorları, balıklar, deniz kabukluları ve halkalı solucanların sindirim sistemlerinde yaygınca bulunanlara çok benzedikleri görüldü. Bu durum gölde henüz keşfedilmemiş kompleks yaşam türlerinde olabileceğinin bir işareti. Dünyanın geri kalanından 15 milyon yıl boyunca korunmuş olan Vostok Gölü daha önce hiç karşılaşmadığımız yaşam formlarının evrimine olanak tanımış olabilir. Ayrıca verilerin %6'lık birimini oluşturan kısımda bazı hayvan ve bitkilerin üzerinde yaşayan simbiyoz organizmalarda tespit edildi. 2005 senesinde Sibirya Times adlı gazeteye gelen bir e-posta genetik araştırmalar hakkında çarpıcı iddiaları ortaya atıyordu. E-postayı yazan kişi Sibirya'da bulunan Kuchitski askeri üssünde görev yaptığını fakat güvenlik kaygılarından dolayı kimliğini açıklayamayacağını söylüyordu. Kuchitski askeri üssü Çarlık Rusyası'ndan kalma olsa da düzenli olarak modernize edilmiş, günümüzde de faaliyetlerine devam eden oldukça eski bir askeri üssüdür. 60 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde olan bu devasa askeri bölgede Sovyetler Birliği döneminde pek çok gizli araştırma gerçekleştirilmiştir. Ruslar, Sovyetlerden kalma bir alışkanlık olarak günümüzde de araştırma merkezlerini askeri üslerin içine inşa etmektedirler. Konumuza dönecek olursak, gelen e-postadaki iddialara göre bu askeri üssün altında çok gelişmiş bir genetik araştırma laboratuvarında fil, timsah ve komodo ejderi gibi canlıların genetiklerinden faydalanılarak mamutların ve bazı ufak cins dinozorların yeniden klonlandığı ve kendi aralarında eşleştirilerek popülasyonlarının arttırıldığı, üstteki sera içine inşa edilmiş ormanlık alanın tellerle çevrilerek burada doğal yaşam ortamlarının taklit edildiği fakat hayvanların doğası ve davranışları önceden kestirilemediği için birkaç ufak cins dinozorun kaçmayı başardığından bahsetmekteydi. Bu iddiaları ise herhangi bir delille desteklemediği halde pek çok kişi için yeterliydi. Çünkü bu bölgede yerel halk tarafından pek çok bilinmeyen canlı türü gözlemlenmiş ve ihbar edilmişti. Sibirya Times'ın olayı haberleştirmesinin ardından Kuchitski askeri üssü yetkilileri üssün içerisinde bir genetik araştırma tesisi bulunmadığını açıkladı. Ancak komplo teorisyenleri üsse alınan malzemelerin listesine ulaştılar. Alınan malzemelerin büyük kısmı sadece bir genetik laboratuvarında kullanılabilecek malzemelerdi. Akabinde pek çok yerel araştırmacı bölgeye giderek üssün yakınlarındaki yerleşim birimlerinde konaklamaya ve etrafı gözlemlemeye başladılar. Sonuç olarak şu anda izlediğinize benzer pek çok canlıyı kamerayla görüntülemeyi başardılar. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için
Küt TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.